Bugünlerde her yerde duyduğumuz, kalın bir ses tonuyla söylenen Five Generation Mobile Internet yani 5G. Bunu size bir kıyamet alameti olarak tanıtmayacağız. Tam aksine o kadar da masum olduğunu söyleyemeyiz. Hızla büyüyen dünyanın daha hızlı büyümesine ve her alandaki büyük küçük tüm ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen beşinci nesil internet. Yani en azından telekomünikasyon ve uluslararası şirketler bunu bize böyle söylüyor. 5G internet, haberleşme, sağlık, nesnelerin interneti, yapay zeka ve birçok alanda çığır açacağını duyduğumuz, şu anlık ülkemizde olmayan yeni modern, gelecek internet ve haberleşme ağı. Acısıyla tatlısıyla biz 5G ile tanışacağız. Ama 5G bize gelmeden önce bizim 5G'yi tanımamızın daha mantıklı olduğunu düşündük. 5G'yi daha iyi anlamamız, hayatımızı nasıl bir etki edeceğini daha iyi kavrayabilmemiz, bugün için kullandığımız 4G internetten birazcık bahsedelim isterseniz. 4G ile hayatımıza 3 boyutlu görüntüler, görüntülü aramalar, toplu sohbetler ve konuşmalar girdi. Şu anda da yaygın olarak neredeyse hepimizin kullandığı uygulamalar, bizi yakından gözetleyen dinleyen telefonlar, ihtiyaçlarımıza anında karşılık veren sistemler, bize neyin ne zaman olduğunu hatırlatan cihazlar ile iç içe yaşamayı öğrendik. 4G'ye alışma süreci biraz sancılı oldu ama bu sayede 5G'nin yenilikçi ve hayatımızın neredeyse her alanına el atan yapay zeka ve teknolojisinde daha rahat geçişimizi sağlayacak. Pandemi döneminde sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok zaman ayırdığımızı öğrendik. Yalnız kaldığımız anda neredeyse her şeyimiz oldu. Hayatımızın her alanında o uygulamalarla yaşadık. En yakın arkadaşımız, dostumuz, sırdaşımız. 5G teknolojisi ise hayatımızın her alanına direkt etki edecek. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ilan eden Avrupa ve Amerika'da 5G'nin altyapı çalışması yapıldığını biliyoruz. Birçok yere baz istasyonları ve fiber optik kablolar döşendiğinin haberlerini aldık. Bu teknoloji elbet önümüzdeki yıllarda bize de uğrayacak. Öncesini anlattığımıza göre şimdi konunun içine dalma zamanı. Beşinci nesil haberleşme ve internet sistemi olan 5G bugünkü hayatımıza çok şey katacağı gibi şu anda kullandığımız interneti de en az 100 misli hızlandıracak. Kullandığımız makineler, büyük küçük bütün cihazlar, hatta otomobiller ve evlerin kendi aralarında iletişim kurabileceği yapay zekanın temeli atılmış olacak. Yan yana giden iki sürücüsüz araçtan birinin diğerine şerit değiştirmesi gerektiğini ya da hızlanması gerektiğini söyleyebilecek. Birbirleri arasında iletişim kuracaklar. Ya da bir buzdolabı alınması gereken yiyeceklerin insan dahil olmadan markete listesine atabilecek. Bu söylediklerim şu anda çok uç olabilir ama gelecekte böyle olacağının temellerini bugünkü 5G ile atıyoruz. Bundan 10 sene önce görüntülü konuşacağız demek ne kadar hayalperest bir yaklaşım ise bizim de şu anda yaptığımız kısmi bir gelecek okumadır. Eğer bir gün yaşadığımız evimizden çocuklar okuldan geldi ve ödevlerini yapıyorlar gibi bir mesaj alırsanız şaşırmayın. 5G ile birlikte uzay teknolojileri de hızla artacaktır. Uzaya gönderdiğimiz mekikler ve sondalardan görevlerini tamamladıktan sonra haber alamamaktayız. Yeni teknoloji ile birçok uzay gelişmesi de yaşanacaktır. Müthiş bir algoritma içinde olacak bu sistem, bizim beynimize, hatta sinir sistemimize ulaşabilecek. Kalp atış hızımızdan, kan akış hızından duygularımıza dahi erişilme imkanı sağlayacaktır. Nesnelerin kendi aralarında kurdukları haberleşme ağı ile bizim şu an kullandığımız bazı şeyler ortadan kalkabilir. Hatta daha minimal bir hayata bile geçiş yapabiliriz. Ne de olsa çoğu ihtiyacımızı bizim yerimize kontrol eden hizmetçilerimiz olacak. Tıp alanında büyük küçük bütün ameliyatları ve cerrahi operasyonların yapılabileceği ambulanslarda ve hastanelerde kullanılacak. İşin açıkçası biz insanoğlunun eksik olduğu her alanı doldurabilecek bir ağ. Şimdi olaya iyi değil de kötü tarafından bakalım. İnsanların yaptığı çoğu işi yapabilecek potansiyeli olduğu için dünyada birçok insan işsiz kalacak. İlk olarak teknik anlamda basit ve karmaşık olmayan işlerde kullanılacak.
Kasiyer ya da bir fabrikada paket patlamak gibi. Amazon'un sahibi Jeff Bezos, çekinmeden her konuşmasında bunu zaten dillendiriyor. Bu arada 5G'nin dünyaya hakim olup yaygın kullanılabilmesi için uzaya yıllardır uydu fırlatılmakta. Bu uydular ile dünyadaki 5G alıcılarının arasında kalan tüm canlılar yapısal ve biyolojik olarak zarar görmekte. Yapılan bir araştırmaya göre Amerika'da 5G'nin altyapı çalışmalarının yapıldığı yerlerde toplu böcek ölümleri gerçekleşmekte. Daha hayatımıza girmeden bütün canlıları etkiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre insanlarda akciğerin oksijen emilimini azaltıyor. Biliyorsunuz ki korona da bir akciğer enfeksiyonu hastalığıdır. Bu ileriki yıllarda başka hastalıklara davetiye çıkması demek. Nasıl tetiklediğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Diğer zararlarını anlatırsak, vücudun ter bezlerinin kötü yönde etkilendiğini, vücudu strese soktuğunu, hücrelerde ve DNA'da değişikliğe bile sebep olduğunu araştırmalar göstermiştir. İnsan hücrelerinde mutasyona sebep olarak kansere neden olma ihtimali vardır. DNA'ya etki ederek hamile kadınların çocuklarını düşürmesine ve doğuştan kalıtsal hastalıklara sebep olma ihtimali vardır. 5G'nin yaygın bir biçimde Wuhan'da kullanılması, dünyada 5G'yi kullanan nadir bölgelerde koronanın yayılmasına sebep olduğu söyleniyor. Tanzanya'da popüler bir protestan vaizi, koronanın internet yüzünden yayıldığını iddia etmiş. Amerika'da telefon direği yakan bir vatandaşla karşılaşılmış. Peru'da ise bir telefon şirketinde çalışan işçiler bize korona bulaşmasının sebebi 5G olduğunu söylemişlerdir. 2017 yılında dünya çapındaki bilim adamlarının ülkemizden de 18 bilim adamının katkısıyla Birleşmiş Milletler'e bir rapor sundu. Raporda elektromanyetik alanların biyoloji ve sağlığı ilgilendiren etkileşimleri üzerine çalışmaların yapıldığını ve yaptıkları araştırmaların ışığında elektronik ve kablosuz cihazlardan kaynaklanan manyetik alanlardan dolayı büyük endişe duyduklarını dile getirmişlerdir. İnsanoğlunun kendi sonunu kendiyle getirdiklerini ifade ederek elektromanyetik alanların dünyada bu kadar etkisi artarsa bitki ve hayvan çeşitliliği azalacak, insanoğlunun da varlığından bugüne bazı alışkanlıkları geri dönmemek üzere kaybedecektir. 5G'nin Kuzey Kore gibi dünyanın sonunu getirebilecek dengesiz ülkelerin ellerinde bulundurması, milyonlarca saf ve masum sivilin hayatı da tehlikeye girebilir. Büyük devletlerin ve şirketlerin bizim yaptığımız her şeyi bileceğini ve dinleyeceğini anlıyoruz. Şu anda bile karşımıza çıkan reklamlar tamamen bizim datalarda birikmiş bilgilerimizin ürünü. Hiçbir şeye kendi irademizle karar veremez olduk. Hayatımızı iyi anlamda etkileyen yeniliklerin arkasına bakmayı unutmuş, paylaşılan son Instagram hikayesinin kaç görüntülenme aldığına bakmaktayız. Dan Brown'un da dediği gibi, bizi birleştirmeyi vaat eden teknoloji bile bizi birbirimizden ayırıyor. Artık her birimiz tüm dünya ile elektronik bağlantı içindeyiz. Ama aslında son derece yalnızız. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bize destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.